Arkadaşlar, merhaba, merhaba herkese. Onur Akay, yıllar sonra Onur Akay'a kavuştuk. Onur Akay, sevgili Onur Akay, Yıllar yıl oldu gibi mu geldi. Bilal abi? Günler diyelim. Evet, yıl gibi geldi Onur Akay. Uzun geldi süre bize. Dostlar da gelmişler, bekliyorlar. Sevgili Onur Çok Akay, güzel. e, Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Çok özlemişim vallahi. Bugün böyle özel oldu. Salı günü canlı yayın. evet, bugün özel oldu. Onur Akay'ın yaşadıklarından dolayı bizim trafik biraz değişti tabii. Programın şekli değişti. Ve Onur Akay'la ilgili konuşacağız. Afra Mert'i konuşacağız. Hande Erçel'i konuşacağız. Ufuk Özkan'ı konuşacağız. Sizlerin sorularına cevap Evet. vereceğiz. Onur Akay, çok geçmiş olsun. Ne oldu sana ya? Allah aşkına ya. Bir Teşekkür anlat bize. ederim Bilal abi. Baştan bir anlatsana ne olur Onur Akay. Tabii öncelikle 30 Ağustos'ta hatta program da yapılmıştı Bilal abicim. Sahne programı mı olmuştu Evet, biliyorsun. evet, Sanırım o kalabalıkta böyle fotoğraf çekenler, yakın temasta bulunanlar olunca öyle bir virüs aldım öncelikle. Ee, Bayağı da böyle siz zaten canlı yayında bahsetmişsiniz. Ee, Yani Covid'in başka bir versiyonuymuş. evet. Ama şimdi artık e, yani negatif çıkıyor. Yani tamamen iyileştim. Öksürük de vardı. O biraz uzun sürdü ama şu anda çok iyiyim çok şükür. O sorun bitti. O sorun bitti çok şükür ve beni geçen gün aradın. Bilal abi, polisler geldi kapıda. Ben hapse Evet, giriyorum. Harika Avcı beni şikayet etmiş. Konuşma yasağım vardı. Konuştum ben ve evet, hapse atıyorlar. Bilal abi, 3 gün oradayım. Görüşürüz abi. Hakkını helal et dedin ve bizi perişan evet. ettin. Sonra ne Şimdi oldu Bilal Allah abi, aşkına? evet. Lütfen. Önce ben Harika Avcı'nın klibini görünce yapay zeka eleştirisi yaptım. Dayanamadım yani. E, 3 günde olsa. Şimdi seneler sonra yani 10 sene oldu yani tahminimce. 10 Neyle seneden ilgili? bile fazla olabilir. Şarkı söylemedi. E, tabii Harika Hanım'ın Evet. yapay zeka ile değil de kendisini görmek isterdi insanlar dedim. İşte bazı eleştirilerim oldu hem şarkısına. Kimse eleştiriyi kaldıramıyor Bilal abicim. Müzik eleştirisi o kadar önemli bir şey ki aslında. Doğru. Benim burada odada bir arşivim var. O arşivde açıp da tabii artık onunla kim ilgilenir bilmiyorum ama koskoca Profesör Doktor Alaaddin Yavaşçı'yı yani Bilal abicim o yılların gazetecileri öyle sert eleştirmiş ki hiçbir şey dememiş. O eleştiriler kendini geliştirmişler. Evet, o zaman Eleştiri tabii, aslında insanı geliştirir. tabii. Çok doğru söylüyorsun. Onlar, hakikaten çok akademisyen aynı zamanda. Hem sanatçı hem Tabii, akademisyen. Bu işin kitabını da yazmış. Tıpkı senin gibi insanlar. Onur Akay'ın o yönünü bilmeyen o kadar çok insan var ki. Onur Akay da, konservatuvar seviyesinde akademik kitap yazan, müzikle ilgili bir sanatçı kardeşimiz aynı zamanda. Onu magazin tarafından tanıyorsunuz ama müzik bilgisi Bülent Ersoy'u da hayran bırakacak kadar yücedir Onur Akay'ın. Bunu da söylemek bir çok gazeteci teşekkür olarak benim ederim. görevim. Onur Akay bir eleştiri yapıyorsa bunun altı doludur, mutlaka. Sevgili Onur Akay, harika. Sonra evden çıktı Bilal abicim. Bana karşılık verdi. Yani Evet, aslında çocuklara işte orada Harika'nın orada bir diyet yapıyor genç müzisyenlerle. düet. Başarılı genç müzisyenler evet. Ben başarılı buldum. E, Fakat işte yani görüntüsü yapay zeka yani uzaylı gibi falan hiç hoşuma gitmedi. Ben onu eleştirdim. Sonra hemen Harika Avcı'yı hazırladılar en iyi şekilde ve çıktı çocuklarla görüntü verdi. Yani evden çıkartmayı başardım. Evden çıkan Harika Avcı'nın bu görüntüsü Komşuları bile beni arayıp söylüyor. Vallahi siz çıkarttınız diyor. çok doğru. Harika Avcı'nın bu görüntüsü
hiç kimseyi rahatsız etmedi ve insanlar dedi ki ya kadıncağız kendine aslında iyi bakmış. Yani kadıncağız Tabii ne dış kadar da görünüş. güzel değil mi? Evet, evet. Gözlükler de yakışmış. Çok beğendim. Evet, biraz kilosu var ama kimin kilosu yok ki artık. O Yıllar kadar tabii. geçiyor. Yıllar geçiyor. Harika Avcı da Tabii. bizim ilk tanıdığımız 18 yaşındaki Harika Avcı değil. Kilo normal ama güzellik hala aynı Onur Akay. Eee, Tabii fakat çünkü ben eve gittiğimde o silah olayı yaşandığında size bağlanmıştım. Hatırlıyor musunuz Bilal abicim? evet, Söylemezsem Olmaz programına bağlanmıştın. Evde hep her yerde makarna gördüm. O kadar makarna yiyince insan kilo alabilir. Anladım. Eee, Onur Akay şunu söyleyeceğim. Eee, Yapay zeka, şimdi o yanındaki çocuklar, genç müzisyenler yapay Evet. zeka değil filan demeye getiriyorlar bizim eleştirilerimizi. Ben de Yok. yapay zekayla Yani bu şarkının, bu klibin yapıldığını eleştirmiştim. Ya kardeşim göz var, nizam var. tabii. Görüyoruz işte bize İlk fark gösterdiğiniz klibi. edenlerden biri sensin Bilal abicim. İlk sen fark ettin. Yani bizi görüyoruz, Yani görünen ben köy senden okudum. yani Zaten bütün haberleri senden duyuyorum. Onun gibi onu da senden okudum vallahi. görünen köy kılavuz istemez ki. Yani madem Harika Avcı şu yapay zeka değil görüntüsü, yanınızda birlikte video çektiğiniz görüntüsünü halini niye klibe koymadınız? Niye klibi öyle oynatmadınız? Tabii Şimdiki ne kadar halini güzel oynatmadınız olurdu. klibi de gittiniz bir sürü bilgisayar hilesi, bilgisayar şeyinden faydalandınız, yapay zekadan Yani faydalandınız. sanki 30 yıl önceki halinden başka. Oradan bile başka bir Hollywood'da Tabii bir kız Miami sahillerinde bir kız gibi gibi. yani öyle bir görüntü. Harika Avcı ile uzaktan Benim yakına ilişkisi yok. Yanınızdaki yok, hali yok bile. evet yanınızdaki hali canlı hali çok güzeldi. Klibi öyle çekseydiniz. O zaman işte Tabii ne herkes kadar güzel. inanırdı. Öyle hoşuma gitti ki görüntüsü diye. Tabii Keşke öyle benim de çekselerdi. hanım hanımcık üzerine giydiği tayyör, üzerine giydiği kıyafet, saçlar, gözlük değil mi? Ne kadar güzel Harika Avcı. Hala Tabii bu Bilal abicim bir de bir şey söyleyeyim. evet, Burada e, hakkını da vermem gerekiyor Harika Avcı'nın. Mesela Hülya Avşar, Sibel Can'ı ayrı tutuyorum. Çünkü Sibel Can gerçekten sesi e, çok oktavlı olmasa da o küçük oktav içinde tadı harika bir ses. Ama evet, hani dansözlükten geldi ya Sibel Hanım da. evet. Yine onu ayrı tutuyorum. Hülya Avşar, işte Gülben Ergen gibi mankenlikten gelenler arasındaki en iyi veya başka bir yerden artık kendi ya mesleği başka olup da şarkıcılığa geçen oyuncu da olabilir. Kişiler arasındaki en başarılı sesti Harika Avcı. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Yani yapay Fakat bir zeka Muazzez Abacı değildi. asla Yani Türk müziğinin efsanesi denilemez. asla yani Muazzez Abacı'yla kimseyi kıyas edemeyiz ki. Bir düşünüyorum da Muazzez Abacı'nın sesine yakın yani farklı bir ses. Yok Kendine has gelmedi. mesela Samime Sanay'ın sesi de kendine has ama Muazzez Abacı deyince bir başka ya. Yani düşün Samimi Sanay, Bilal abicim çok güzel söyledin. Yıllar öncenin Sibel Can'ı gibi görebiliriz. bravo. Onun da küçük ama tadı çok güzel bir ses. Bravo. Yüksel Uzel mesela kadın sesi. Dinlemekten yani Yüksel Özel de vardı. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Güzel ses ama Muazzez Abacı tek geçilir ya. Değil mi? Çok büyük bir kadın sesi. Bir daha öyle bir kadın sesi ne geldi ne yetişti. Evet evet. Son konserinde, son sahne programında izlemek nasip oldu bana. Günay'da, Şişli'de. Senesini hatırlamıyorum da bundan 10 sene, 14 sene evveldi evet. Tek bir gala yapmıştı. Şimdi Amerika'da ve biraz da rahatsız olduğunu senden duymuştuk. Senin haberlerini Evet. öğrenmiştik. Ama ben iyi olduğunu duyuyorum. Öyle mi? Kızı da doktor. Çok iyi bakıyor annesine. İyi mi diyorsun? Sağlığı iyi mi? Yani tabii rahatsızlık devam ediyor ama çok iyi bakılıyor. Evet, Muazzez Abacı'ya Allah'tan sağlık diliyoruz. Türk müziğinin, Türk sanat müziğinin en önemli seslerinden biri. Peki
senin Çok, evet. hapse atılmanı istedi Harika Avcı ama bu konuda bir başvuruda bulunmamış öyle mi mahkemeye? Yok yok Bilal abicim, alakası bile yok. Şimdi e, ben işte o gün Cuma günü sizi aramıştım. E, tabii ben ondan dolayı zannettim. Çünkü bir gün önce yazı yazdığım için demek ki herhalde bu zorlama hapsine beni tabi tutuyorlar diye düşündüm. Ama o gün de anlayamadık. Sonra ben zaten eve geldim. Sizi aradım Bilal abicim, biliyorsunuz. Evet. Onu tabii sosyal medyada yazmadım, ne olduğunu bilemediğim için. Ondan sonra da işte pazartesi günü de anladık. Eski bir yazımla ilgiliymiş. Ama biz de ona o zaman 7 gün içinde itirazımızı vermiş. E, Evet. ne deniyor? Tazik hapsine Tazik hapsi. itirazmış. Evet. Evet. Bir başka sanatçı seni hapse attırmak istemiş. Daha önceden bir yazınla ilgili. Dolayısıyla Ama bazı sanatçılar senin hapse girmeni istiyorlar. Korkutuyorsun insanları galiba ya yazdığın gerçeklerle. Neden çekiniyorlar? Neden korkuyorlar ya? Allah Allah. Yani senin yazdığını beğenmiyorsa yani Bülent Ersoy'la da mesela ilk yazdığımda çok sinirlendi Bülent Hanım. Şimdi Bülent Hanım ikizler Burcu, Bilal abicim bilirsin. Divamız. Ellerinden öpüyorum. Yani e, ne yapacağı belli olmaz. Herkes bilir. evet, Ama ama yani Harika Avcı bence ikizler Burcu. üçüzler mi? Ne burcu? Ya harika harika avcı ya tabii ki şimdi bunlar yıllarca alkışlanmış, yıllarca takdir edilmiş ve zirvede yer almış sanatçılar ya. Eleştirilmek özellikle de bazen gerçekleri duymak hoşlarına gitmiyor. Yani şimdi dedin ki evin her tarafı makarnaydı mesela. Halbuki Harika Avcı kendisinden şöyle bahsedilmesini ister. Bir açtım buzdolabını ağzına kadar bonfile dolu. Roquefort peynirleri, şampanyalar Fransa'dan gelmiş. En son işte çikolatalar şunlar. Yani böyle konuşulmasını. Sen şimdi makarna dedin ya öyle bizi izliyor biliyorum. Öyle bozulmuştur ki mesela bu ağır bir eleştiri bir sanatçı için. Onlar Ama öyle de yaşadı zamanında Bilal abi. Sen de biliyorsun. tabii 5 yıldızlı otellerin kral dairesini kapatıp yaşardı. çok doğru söylüyorsun. Ve en büyük aşkları da o yaşadı. Bütün erkekler peşindeydi. İstediği erkeği şu hareketle, tek bir telefonla, tek bir telefonla yanına getirtirdi. Yani istediği erkeği, hep ünlü erkeklerdi sevgilileri. Çok çok Ama sevildi. Banu Alkan daha e, zeki bir kadın. Banu Alkan. Ama Evet. Yani o Serpil Çakmaklı, e, Harika Avcı, Ahu Tuğba, Allah rahmet eylesin. Ahu Tuğba da çok dobra biriydi. Çok çok iyi bir dostluk yaşadım ben onunla. çok yazıyorlar, soruyorlar. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili en son bomba ne var? Mert Ramazan Demir'i ve Afra Saraçoğlu'nu sektörden silmek istiyorlar. Seyfer bitti, Afram'ı da bitirmek istiyorlar ve yerine yeni bir ikili çıkarmak istiyorlar. Bu konuda Onur Akay'ın da fikrini soracağım ama biraz sonra Afram silinir mi? Bilal abicim, sonra onu da sana anlatayım. Evet, Yani başka bir şey çıktı. Biz de tabii araştırdık. Harika Avcı'yı bekliyorduk. Harika Avcı, Olcay Ünal Sert, gazeteci, evet. tanırsın. Arkadaşımız, evet, Ona açıklama yapmıştı. Yani Bakırköy birinci aile sanıyorum. evet. Birinci aile mahkemesine işte başvurup bana susturma ve tedbir kararı aldırdığını kendi ağzıyla açıkladı. Evet Olcay. Fakat öyle bir şey yokmuş. Ama yani blöf Evet, yapmış. Seni korkutmak için. Blöf yapmış. evet. Blöf yapmış. Sen de onu ciddiye aldın tabii. Telefonum çaldı da Bilal abicim, sesi engelledi. Anladım. Yani blöf yapmış seni ürkütmek için, korkutmak için ve kamuoyuna da yani ben bu konunun üzerindeyim demek için herhalde. Ve sen de polisler kapıya gelince Harika Avcı
seni hapse attırıyor zannettin. Değil mi? Zannettim Bilal abicim. Anladım. Onur Akay, peki Hande Erçel'in bir fotoğrafı var sosyal medyada, gördün mü onu? Ben de story'de kullandım. Sesim bu Bilal abicim? Sesini duyuyorum. Evet. Hande Erçel'in fotoğrafını gördün mü? Hande Erçel'in karın kaslarını gördün mü? Onur Akay. Sürekli telefonum çalıyor da Bilal abicim. İstersen bir yayındayım de Şimdi, evet. bir aç, yayında olduğunu söyle. Evet, Onur Akay'la yayındayız. Ben duyamıyorum sizi şimdi de. Onur Akay'la yayındayız. Onur Akay, beni duyuyor musun? Sevgili Onur Akay'la yayındayız. Hande Erçel'le ilgili. Hande Erçel'e evlilik konusunda bir baskı mı yapıldı? Onu da konuşacağız. Hande Erçel, Hakan Sabancı'dan ayrılma gerçeğini konuşacağız. Ve Onur Akay, Ufuk Özkan'ın hastanelik olması, yoğun bakımlık olmasıyla ilgili kendisine gelen ilginç bilgileri de aktaracak. Onur Akay, duyuyor musun? Evet. Şimdi çok iyi. Tamam. Bu konuda söylemek istediğin başka bir şey var mı? Cezaevine seni attırmak isteyenlerle ilgili. Diğer sanatçının ismini vermek ister misin? Evet. Son bir şey söyleyeyim Bilal abicim. Evet. Yani ben kendisine olduğu gibi saygı duyan biriyim. Evet. Fakat yalan söyleyen yine o oldu. Basına. Basına yalan söyleyen o oldu. Seninle ilgili... Ama benim onunla ilgili her söylediğim doğruydu. Harika Avcı ile ilgili her söylediğim doğruydu diyor. Peki, esas çok önemli bir ayrıntı var. O ayrıntıyı az kalsın atlıyorduk gündemimizin yoğunluğundan dolayı. Şimdi onu okumak istiyorum. Harika Avcı bugün sevgili Onur Akay'ın yazdığı bir yazıdan sonra tweet attı. Ve tweetinde şöyle diyor arkadaşlar. Onur Akay, sen kimsin, beni hayata döndüreceksin be. Hadsiz, kendine gel bir. Siroz dedin, intihar etti, elinden silahı aldım dedin, sesini değiştirerek beni arıyor dedin. Demans olmuş dedin, senin yüzünden evime kapıma dayandı magazinciler, günlerce dışarı çıkamadım. Beni hayata mı bağladın sen? Allah akıl fikir versin sana, yalan kötü bir şey diyor bir de, senin hayatın yalan. Şimdi biraz evvel de yalan söylüyor dedin ya, o da sana cevap veriyor işte. Yalanı sen söylüyorsun diyor Onur Akay. Ne diyorsun? Bu çok ağır bir şey ya. Bilal abicim, Bu bir çok ağır kere ya. siroz olduğunu, orada söylenen hiçbir şeyi ilk söyleyen ben değilim. Hep başka gazeteciler söyledi. Ben sadece pansiyonda kaldığını duyurdum Türkiye'de. Harika Avcı'nın pansiyonda kaldığını duyurdum. Maddi zorluklar yaşadığını duyurdum. Diğer hepsini başka gazeteciler duyurduktan sonra ben araştırdım. Ama bu şimdi burada diyor ki senin yüzünden evime kapıma magazinciler dayandı. Günlerce dışarı çıkamadım diyor. Sen ne yaptın? Gidin diye ev adresini mi verdin magazincilere? Gidin diye evini mi tarif ettin? Niye böyle diyor? Gündeme getirdin. Haberlerinle Gündeme. Gündeme getirdin. Aynı Mert Ramazan Demir geceleri Afra Saraçoğlu'nun evine giriyor demiştim ya Bilal abi. Evet. Gece 3'te falan eve giriyor deyince muhabirler bekledi sabaha kadar mesela. Onun gibi. Ya Harika Avcı'yı acaba bir dolduran mı var seninle ilgili? Bence %100 dolduran var ya. Sen onu o kadar çok seviyorsun ki aynı zamanda benim anladığım yarım asırlık bir gazeteci olarak senin o Harika Avcı'nın haberlerini bu kadar yoğun bir şekilde yapmandan ve bizi bilgilendirmenden bu değerli sanatçıyla ilgili benim anladığım sen ona aynı zamanda bir sevgi de besliyorsun. Tabii bir bilse Bilal abicim ne uğraştım. Nerelerle, ne iş adamları, ne dernekler mi kalmadı. Ona hep yardım edilsin istedim. Sonunda artık ben de bu kadar diretince işte evden çıktı, albüm de yaptı. Yine de bunu başardım.
Yine de bunu başardın. Barışırsınız inşallah. Harika abici. Onur Akay, senin burada bu tweetinde ağır bir şekilde eleştirdiğin insan değil harika abici. Yani biraz da insanların etkisinde kalmışsın benim anladığım kadarıyla. Onur Akay asla kötü bir insan değil. Peki bu konuyu kapatalım mı? Başka bir şey söyleyecek misin? Kapatalım artık. Konuşulacak çok şey var ama bu kadar yeterli. Zaten yıllar önce hepsini konuştuk. Yıllar önce hepsini konuştum diyor. Onur Akay, Afra ve Mert konusu var. Brezilya'dan yorum gelen ilginç bir yorum var. O yorumla ilgili de senin fikrini soracağım. Mert Ramazan Demir'le ilgili Brezilya'dan yazan bir takipçimiz Mert Ramazan Demir'le ilgili çok çarpıcı bir yorum yapmış. Biraz sonra onu konuşacağız. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikisi de İstanbul'da olması lazım şu anda. Döndüler. Çok özel bir şey anlatacağım bu konuyla ilgili. Çok özel bir şey anlatacağını söylüyor. Zaten bu konuda Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konusunda senden başka inan araştırma yapan, senden başka bu konuda özel haber çıkartan yok. İşte biraz da ben de her programda yorumlamak. Biraz olur mu Bilal abicim? Sen her gün her şeyin en doğrusunu duyuyorsun ve yazıyorsun. Canımsın ve bana yazanlar hem Türkiye'den hem yurt dışından yazanlar aynı cümlede senin de ismini geçiriyorlar. Ve sana da çok selam söylüyor. Herkesin sana selamı var. Çok teşekkür ederim. Bugün bütün izleyicilerimizle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Geçmiş olsun mesajlarınızı görüyorum. Zaten sosyal medyada da gönderiyorsunuz. Hep Bilal abi ikimizi birlikte anıyorlar. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olma. Sen Afra Saraçoğlu'nu çok seversin. Senin kardeşin gibidir. Senin aynı zamanda kapı komşu. Yani kapı komşun değil de çok yakın komşun. Annesi sana çok yakın oturuyor ve Afra Saraçoğlu da yıllarca o mahallede annesiyle beraber oturdu. Afra Saraçoğlu New York'taydı biliyorsun. Ve orada... Evet, babasının yanındaydı. Evet, Washington'dan New York'a geçti. New York'ta da bir paylaşımları vardı. Bilmiyorum gördün mü? Bir gece vakti. Tabii gördüm. Evet, bir gece vakti bir evin önünde oturuyor. Yanında modacı Hakan Yıldırım. Ben de yazdım. Taşa oturuyorsun dedim. Taşa oturma dedim. Çocuğun olmaz. Hasta olursun. Ya öyle değil midir ama? Annelerimiz hep öyle der. Doğru. Kız çocuklarına. Evet. Yanlayak gezme kızım, taşa oturma. Evet, kızım. Bizim eve misafir gelince terlik istemeyen kişiye de annem öyle der. Evet. Çocuğun olmaz der. Ve evvelsi gün yine bir paylaşım yaptı. Baktım bildiğimiz toprakta yuvarlanmış, yani yatmış böyle toprağın üzerine. Kucağında bir köpek, yavru köpek. Çok tatlı bir şey. Onunla öpüşüyor toprağın üzerine falan. Ya bu kız biraz kendisini ihmal mi ediyor? Çok fazla sigara içiyor. Elinde sigarayla görüyoruz. Yani evet. Çok o biraz fazla. Alkol de biraz fazla. Niye böyle bu gençler ya? Mert'te de var bu alkol ve sigara olayı. Yani... Afra kedilere çok hayrandı küçükken. Afra mı? Evet. Yani kedilerle bütün sokaktaki kedileri toplayıp eve götürürdü. Kedisi var mıydı evde Afra Saraçoğlu? Tabii vardı. Bende fotoğrafı bile var. Bulursam arşivden onu yayınla. Bir gün size göndereyim. Onu yayınla zaten. O çok değerli bir şey. Ve yetmezmiş gibi sokak kedilerini de alıyordu eve. He? Dışarıdaki kedileri eve götürürdü. Bir kere de ben sahnedeyken tırmalamıştı. Tabii. Seni mi tırmaladı? Afra'yı. Afra'yı. Evet. Afra küçük tabii o zaman. Çok küçük Bilal abi. Zaten bebek arabasındayken ben sahnedeydim. O uyurken beni dinliyordu. Aa. Evet. Ya yıllar geçiyor tabii değil mi? Tabii çok Afra çok küçük. Ben 77'liyim. Ama 90'larda ilk çıkıyorum. İşte Afra 1 yaşında olduğu dönemde de sahnede bebek arabasıyla gelirdi. Annesi. 2 yaşında aslında Güre'de doğdu Afra. Yani Akçay'da değil de Güre'de. Biraz ileride. Akçay, Güre, Edremit bunlar hepsi komşu birbirine. Tabii. Babasıyla annesi ayrılınca Afra 2 yaşındayken
Akçay'a yerleşiyorlar. Evet, yurt dışından bizi izleyenler için söyleyelim. Bunlar birbirine yakın, hepsi ilçe. İlçe, 40'ar bin, 50'şer bin, 20'şer bin kişinin yaşadığı güzel, şirin ilçeler. Ege Denizi, Aynen. Ege Denizi'nin yanında, ve sırtında dağ, Türkiye'nin en güzel dağlarından birine dayamış güzel ilçeler. Evet, Afra Saraçoğlu dedik, Mert Ramazan Demir dedik. Onlarla ilgili konuşacak çok şey var ve senin de vereceğin özel bir bilgi var ama şu Hande Erçel'in karın kaslarını gördün mü? Paylaşımında, bir fotoğrafında. Gördüm Bilal abicim. Yani nasıl spor yapıyor bu kız? O kaslar kolay kolay yapılmaz değil mi? Öyle çıkmaz öyle o kadar. Demek ki bu Çok her azimli. Çok azimli. Hande, Bir de e, Hande Afra Erçel, Saraçoğlu'nun he, bu öpüşme sahneleri vardı ya Mert Ramazan Demir'le Bilal abicim. evet, evet, Çok böyle oyunculuğu ön plana çıktı Afra'nın. İşte, ama Afra ile Mert sevgiliydi tabii o dönem. Ee, Herkes de Hande Erçel'i eleştiriyordu oyunculuğuyla ilgili. doğru söylüyorsun. Birçok kişi. Evet, O bunu takıntı yaptı. O biraz Hande Erçel'in takıntıları var. Ondan sonra da işte Barış Arduş'la böyle sahneler çekti öpüşme sahneleri. ve Evet. evet ve böyle sorunlar oldu. Evet. Barış Arduç'ta o sahneler ilişkisinin, Hakan Sabancı ile ilişkisinin bitmesine çok etken oldu diyorsun. Çok çok. Çok fazla etken oldu. Kesinlikle tamamen öyle. Çok Tamamen yakın bildiğim hem Hande Erçel olsun hem Hakan Sabancı ailesine yakın kişilerden duyuyorum. Peki, Hande Erçel'in bu karın kasını gösterdiği, ayna karşısında çektiği fotoğraf, başka bir şey daha gösteriyor bize. O fotoğrafı çektiği cep telefonun kılıfının üzerinde bir bıçak deseni var. O bıçak deseni, yani kılıflarımızı seçerken cep telefonuna kendi zevkimize göre rengini belirleriz, desenini belirleriz. Kendi arzumuza, isteğimize göre. Eee, Ama Hande Erçel'in buradaki seçimi çok enteresan. Bıçak. Ne anlatmak istedi acaba? Nasıl bir mesaj vermek istedi? Hakan Sabancı'ya diyor ki Bilal abicim, çeker gibi bakma hançeri kından senin de canını yakan bulunur diyor. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Yine telefonum çaldı kusura bakmayın. Hakan Sabancı arıyor. Hakan Sabancı arıyor. Bir daha söyle, bir daha söyle. Telefon çalınca ses gidiyor kulağımda. Bir daha söyle. Çeker gibi bakma hançeri kınından. Evet, şeker gibi bakma hançeri kından senin de canını yakan bulunur diyor bence Hakan Sabancı'ya. Güzel ya. Çok güzel. Bu bir şarkı sözü olsun. Devam et. Çok güzel bir şarkı yap bunu ya. Harika ya. Ne güzel bir söz. Yani, eee, Tabii evet, yani öyle bir şey belki de olmayabilir de o benim yorumum Bilal abicim. Ben şöyle espri gibi yaptım. çok kıymetli. Çok güzel bir yorum. Evet. Yani, içi, taşmış bence de. Yani, dışarıdan çok güzel bir çok, Onur Akay gitti. Onur Akay'ı bize verin, gönderin Onur Akay'ı. Onur Akay yayındayken cep telefonundan aramayın lütfen. Onur Akay bekleniyorsun. Evet, geldi Onur Akay. Evet, Bence, ses içinde de çok iyi şu an. Bence içinde bir öfke var ve haksızlığa uğradığını düşünüyor bence de ve bu da, onun, bu şekilde de olsa günlük yaşantısına yansımış. Çok şükür ki sadece cep telefonunun kılıfında kalmış o öfkesi, ama yakınları fark ediyordur diye düşünüyorum. Peki, şundan kaynaklanıyor olabilir mi? Bunu ilk defa zaten, Türkiye kamuoyuna sen duyurdun Onur Akay. Şimdi de yoğun bir şekilde sosyal medyada konuşuyorlar. Sanki yeni bir şey bulunmuş, yeni bir şeymiş gibi. Diyorlar ki, Hande Erçel'e Hakan Sabancı
Evet, evlenmek istiyorum ben de seninle ama benim istediğim şartlarda, benim sorumluluğum var, ailem var arkamda. Oyunculuğu tamamen bırakacaksın. Bazı görüştüğün insanlarla görüşmeyeceksin. İşte evinin kadını olacaksın gibi şartlar öne sürmüş Hakan Sabancı. İddia bunlar. Ama sen bunun böyle bir şey olduğunu, Sabancıların Hande Erçel'i gelin almak için bazı kaideleri olduğunu bana aylar önce söylemiştin canlı yayında. Ne diyorsun bu iddialarla ilgili şimdi? Evet Bilal abicim, aslında Hakan Sabancı illa oyunculuğu bırak demedi. Aile de dememiş. Fakat hani Türkan Şoray'ı örnek vermişler. Onun nasıl kuralları vardı? Bir Hande Erçel kuralları da olabilir demişler. Sabancı yani gelini olacak Sabancı ailesi ne gelin gidiyor. Biraz küçük belki kuralları olabilirdi. E, Evet. Ama işte Hande Erçel oyunculuğu, kariyeri daha ön planda tutuyor demek ki. Zaten Türkiye'de de çok kazanan bir oyuncumuz. Tabii. Herhalde ben böyle devam edeyim dedi. Uymadı, isteklerini yapmadı. Bence de şu anda Hande Erçel'in yolu çok doğru. Ee, Bence de gerek yok yani. Ne olacak o zaman, unutulacak Bilal abicim. Unutulacak tabii. Unutulacak tabii ki. Öyle bir biri olmuştu, bir zengin bir aileye giden bir oyuncu. Unutuldu mesela. Yasemin Ergen'e evet. Ha, evet, evet, evet. Şimdi ben adını bile çıkaramadım, evet. Evet yani değil mi? Evlilik bitti. Kızcağız iki tane çocuğuyla şimdi ama o eski şöhret yok tabii. Peki Tabii sevgili tabii, gelmez, biraz zor. o zordu. O neydi o Yasemin Ergen Doktorlar dizisi zamanındaki o Tabii, çok tabii, top tabii. çok yüksek bir seviyede. Robert Redford'u kaybettik. Ünlü Oscar'lı yıldız, Evet. dev oyuncu ve dev yönetmen. Redford'u kaybettik. 89 yaşında uykusunda vefat etti. Allah bana da böyle bir ölüm nasip etsin inşallah. Ben Allah de korusun. hepimiz öleceğiz öyle deme. Herkes Tabii her de veren aslında en güzel ölüm değil mi Bilal abicim? tabii. Yani acı çekmeden, hiç farkında bile olmadan uyur gibi vefat etti Robert Redford. Rahmetli Erol Büyükburç da öyle ölmüştü. Bravo. Rahmetli Erol Büyükburç da uykusunda kalp krizi geçirmişti ve vefat etmişti. Hem Evet. yönetmen hem de oyuncu olarak Oscar kazanmıştı. Ordinary People filmini kendi yönetmişti ve yönetmenlik ödülünü 81 yılında almıştı, Oscar ödülünü. Belalılarla da 74'te oyuncu en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. O kadar çok konuşulacak şey var ki Robert Redford'la Tabii. ilgili. O kadar çok var ki ama e, Efsanelerden. bir program Tabii ben ayırmayı. çok iyi hatırlayamıyorum Bilal abicim. Sizin Evet. gençliğinize rastlıyor değil mi? Of çok yakışıklı, çok büyük usta oyuncu, üstün oyuncu. İnsan olarak da çok iyi bir insandı. Paul Newman'la ikili çok güzel filmleri vardı. İyi bir ikiliydi onlar. Birbirlerine Paul Newman'la iki erkek çok güzel tamamlıyorlardı. The Sting filmi vardı mesela. İnsanlar girip izleyebilirler The Sting'i de. Çok başarılı bir oyuncuydu. Tabii. Toprağı bol olsun diyelim. Amin. Mekanı cennet olsun. Bilal abicim, yaz başında Bodrum'daki evinize giderken bize uğramıştınız, hatırlıyorsunuz. Bir iki tane değerli komşumuz vardı, hatırladınız mı? Evet karı koca. Evet, şu anda bizi izliyorlarmış, selam arz ettiler. Aa Emel canım. teyze ve Mehmet amcam. Sağ Emel ol. yandım ve Mehmet yandım. Buradan selam verelim. Ya çok selamlar, çok selamlar. Çok teşekkür ederiz. Sizi çok Ve seviyorlar. sağ olsunlar ve o hanımefendi bizim yanımıza bir kavanoz turşu vermişti. Kendi elleriyle yaptığı Öyle turşu. mi? Evet, çok güzel yapar. Evet. Ya bayılmıştık ailece o turşuya. Değil mi? Biz de öyle. Ellerine sağlık. O ellerinize sağlık. O Mehmet Bey de ne kadar asil bir insan komşunuz. Ne kadar Çok çok. kibar Evet. beyefendi.
insan. Çok memnun oldum onları tanıdığım için. Çok selamlar kendilerine. Evet, sevgili Onur Akay, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu konuşmadan evvel Ufuk Özkan'la ilgili ne diyeceksin? Ya ne kadar üzücü bir şey değil mi? Yılların oyuncusu ancak alkol ve kumar tutkusu yüzünden ailesini bitirdi. Aile hayatı bitti. Karısından boşandı. Evet, Yani neyi var neyi yoksa satıldı. Siroz oldu ve evet, şimdi de siroz yüzünden e, yaşam mücadelesi veriyor. Yani karaciğerin değişmezse karaciğeri organ nakli olmazsa doktorlar onun için çok kötü olacağını söylüyorlar. evet. Hakan Taşıyan da aynı şeyleri yaşamıştı. Hatırlarsın Bilal abiciğim. Onda hatta böbrek de sorunu da vardı. Evet, Hakan Taşıyan'a da sevgili Ama kendilerine bakmadan insan alkol alabilir ama e, yani kendisine de çok iyi bakması lazım. Sabah kalkar kalkmaz başlamak iyi bir şey değil. değil ve haftanın 7 günü sabah kalkar kalkmaz dediğin gibi gün boyu alkol içtiği için e, alkolik deniyor işte onlara. Bu da bir rahatsızlık ve karaciğerini bitirmiş. E, Yani bir de insan normal alkol içer de normal bir insan olarak yine günlük hayatına devam eder. Bazı insanlar alkol aldığı zaman canavarlaşıyor. Yani değişiyor, kırıcı oluyor. Bu da çok kötü bir şey. Ufuk Özkan için öyle diyorlar. Ben alkollüyken yanında olmadığım için bilmiyorum ama öyle olduğunu Bilal diyor. abicim rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırılmamış. İntihar olayı doğru. Hayatına son vermek o da şundan Evet. o da şundan olmuş. E, Bir ümitle karaciğer nakli yapılacak, kendisine karaciğer verecek insanı kendisi bulmuş. Biliyor musun? Bu çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Yani Ben onu sizden dinledim bugün duydum. evet, kendi çabasıyla bulmuş. Çok çok emin bir kaynaktan öğrendim bunu. Ve çok sevinçliymiş, çok ümitliymiş. TRT'de güzel bir işi var. Çok güzel bir iş. Kaç kişi TRT'de yarışma programı sunabilir ki? TRT'de kim gitsin diye yarışma programına başladı Temmuz ayından bu yana ve güzel de para kazanıyor. Borçlarını ödüyor yavaş yavaş filan. Hayatı dört dörtlük. Karaciğer de değişecek. Hayaller kuruyor, Evet. planlar kuruyor. Ama gel gör ki bulduğu dönörle ilgili yasa diyor ki ya eşinden alacaksın organını ya da diyor en az dördüncü kademedeki akrabandan alabilirsin. Akraban olması şart diyor organ alma için diyor. Sana organ verecek kişi. Bir de şöyle bir şerh düşmüş. Ancak yine de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki bir heyet, bir komisyon toplanıp senin durumunu inceleyip sana bir ayrıcalık tanıyabilir. Etik kurul mu diyorlar, elit kurul mu diyorlar. Yazmıştım onu. Sana ayrıcalık, sana organ nakli için izin verebilir. O kurulun elinde her şey diyorlar. O kurula da giriyor. Olumsuz çıkıyor oradan rapor. Ve adam yıkılıyor. Ondan sonra senin Evet. dediğin gerçekleşiyor işte. İntihara teşebbüs. Ben diyor öleceğim o zaman diyor. Doktorların dediği gerçekleşecek o zaman diyor. Buna izin verilmediğine göre diyor. Ama Onur Akay yani böyle sevilen bir oyuncuya da ya devletin yardımcı olması lazım ya. Yani bulmuş dönürün Evet. Hakan Taşıyan'a yaptılar. Bayağı yardımcı oldular. değil mi? Hakan Taş. Evet, inşallah Ufuk Bey'e de yardımcı olurlar. Acil şifalar diliyorum Bilal abicim. Çok zor bir şey tabii. Çok zor bir şey. Evet sevgili Onur Hakan Akay'ın Taşıyan da ne kadar beyefendiydi Bilal abicim. Evet, çok Afra Saraçoğlu'na geçelim değil mi? çok geçelim istiyorsan. Sendeki o bilgiyi biraz sonra söyle bence. O konuda Tabii. biraz daha bekletelim sevgili izleyenleri. Ben şunu söylemek istiyorum. Brezilya'dan atılan bu şeyi söyleyeyim, yorumu söyleyeyim. Brezilya'dan bizi izleyen sana da çok selam yazdı kendisi. Afra ve Öyle mi? Evet, benden de selam. evet.
Afra ve Mert için dua etmeme yardım edin diyor. Medyuma gittim diyor. Bugün Brezilya'da bir medyuma gittim diyor. Ve Mert'i bu Akyaka'da ismini yazmış ama ismini ağzıma almak istemiyorum o kızın. Akyaka'da Mert'in yanındaki o kadın diyor. Evet. Ne olursa olsun Mert'i kazanmak için bazı şeyler yaptırıyormuş. Mert'i elde edebilmek için. Medyum söylemiş bunu. Bazı şeyler yaptırıyor. Bunu Tanrı'nın buna izin vermemesi için dua ediyorum. Lütfen siz de dua edin. Yani Mert'in aklını medyum vallahi medyum değilmiş Bilal abicim. Hiçbir şeyden anladığı yokmuş. Gelsin bana benim eve, ben de bir kahve içsin. Ben bir kahve falına bakayım da görsün. diyorsun. Enteresan ama Brezilya'da medyuma gidip Mert'le Afra'nın barışıp barışmayacağını sorması. Çok pahalı Bilal abicim, nelere gidiyorlar, neler yapmadılar. Şimdi burada söylemek istemiyorum, evet. neler yapmadılar. Peki sektör Afra'nın sektör... Benden bile bir şeyler istediler yani. Hem de para karşılığında. Çok yüklü bir para teklifte bulundular bana. İşte bir tane saçını istedi benden. Afra'nın saçını bana getirir misin? Allah Allah. Allah Evet, Allah. evet. Yani gerisini anlayın. Allah Allah. Neler yaşadım Bilal abi. Bunları hiç anlatmadım da işte bugün böyle bir medyum girince aklıma geldi. Afra'nın saçını senden isteyen kim? Bir daha söyle lütfen. Ünlü biri değil ama çok zengin biri. Çok zengin biri. Onur Akay'dan Afra'nın saçını alıp da büyü yaptıracak, kendine mi bağlı? Kadın. Mert Ramazan Demir'e aşık bir kız. Kadın diyelim. İşte Vay. Anladınız değil mi? Evet. Daha ilginç. Mert Ramazan Demir'e Evet. aşık kadın. Afra Saraçoğlu. Yani bir erkek istemiyor, hani Afra'ya aşık bir erkek tarafından istenmiş değil. Ayırma büyüsü yaptıracaktı. Aynen onun gibi şeyler sanırım. Daha başka şeyler de istedi benden. Hem de öyle büyük bir para teklifi ki Bilal abi. Başkası olsa belki o parayı duyunca yapar yani. Of, ne uğraştılar bu çocuklarla, ne uğraştılar bu gençlerle. Çok. Ve dizi sektörü de uğraşıyor. Dizi sektörü de zaten diyorlar Seyfer bitti, kendiliğinden bitti. Dizinin süresi bitince Afram'ı da bitirdik ama tekrar canlanıyor. Bunları tamamen ortadan kaldırıp yeni bir ikili yaratmamız lazım. Her yapımcının söylediği, her yapımcının düşündüğü bu. Kendisinin olacak kendi bir dizisinin içinden böyle bir ikili kahraman çıkarıp büyük para kazanmak ve büyük yol almak, hem yurt dışına çok satış yapmak. Sence mevcut diziler içinden onların yerine geçecek bir çift çıkabilir mi? Ben şu an görmüyorum Bilal abicim. Çok zor çıkıyor. Mesela bir Zeki Mürensiz, hatta Mert Ramazan Demir Asos'tan ev alınca demişsiniz ya, Zeki Bey Bodrum'u gerçekten Bodrum yaptı. Evet. Mert de Asos'u yapacak demişsiniz. Evet. Çok doğru. Yani böyle kişiler, kimyaları, ilk sezonu hatırlıyorsunuz Bilal abicim. Siz de zaten diziyi izlediniz. Evet. Yani o kimya uyumu çok zor gelir. Yani 40 yılda bir gelir diyeyim. 40 senede bir gelen Zeki Müren gibi. Aşk romanı gibi bir çift onlar. Ekranda öyleler. Aynen. Aşk romanı gibi bir çift. Sayfa. Çok büyük bir uyum. Dünyayı etkiledi yani. Aşkları. Ve Mert Ramazan Demir de yepyeni bir sayfa açmak için büyük çaba harcıyor şu anda. Şimdi bana kızacak tabii fanlar. Açamazsın. İnşallah ben Afra'mı artık unutmayacağım dedim ama. Eski kitabını tekrar okur inşallah sayfa. Açmasın ya. Bilal abicim 50 metre ilerisi
Afra'nın annesinin evi. Yani biliyorsunuz şu anda ben terastayım, üst katta. Evet. Evet, evet. 50 metre ileride oturuyor yani Afra'nın annesi. Onun için her şeyi duyuyorum. Sürekli annesini arıyormuş Lütfiye Hanım'a. Mert. Evet, barışmak, yeniden bir sayfa açmak. Hatta romantik jest yapmak istiyormuş. Ben duydum. Bunu söyleyeceğim dedim. Güldü Mert bana, Ramazan söylemedi Demir dedi sayfa ama açması. Bir saniye, bir saniye. Şu anda bizi Afrika'dan, Güney Afrika'dan, Güney Amerika'dan, e, Doğu Asya'dan, e, Kuzey Amerika'dan, Kanada'dan her yerden izleyen seyircilerin şaşırdığı bir açıklama yaptı Onur Akay. Dedi ki, ben de çok şok oldum, şaşırdım. Ben zannettim ki Mert yeni bir sayfa açmak istiyor dediğin zaman kendi önüne yeni bir sayfa açacak. Kendisine afrasız diyorsun zannettim ama sen öyle bir şey söyledin ki. yok yok yok. Afrayla. Afra'nın annesini arayarak. Evet. Afrayla yeni bir sayfa. Barıştırın beni. Barıştırın beni diyor ha. Tabii Mert. tabii Bilal abicim. Evet, bayağı bayağı yani. Zaten Mert Afra'yla olan ilişkisi sayesinde buraları tanıdı. Annesini görmeye geldiler. İşte Altınoluk'ta tenis oynadı. Bütün Körfez'i gezdiler. Buraları çok sevdi Mert de. Onun için ev aldı. Duydunuz mu Onur Akay'ın söylediğini değerli takipçiler? Duydunuz mu Onur Akay'ın anlattığını değerli takipçiler? Onur Akay'ın evine ben 2 kere gittim ve Afra'nın annesinin evine ne kadar yakın oturduğunu, onun annesini ve komşularını nasıl yakından tanıdığını çok iyi biliyorum. Onur Akay'ın şu söylemlerinde çok büyük gerçek var. Çok doğruları konuşuyor her zamanki gibi ve Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'yla barışmak için harcadığı büyük çabayı açıkladı Onur Akay. Onur ağzın bal yesin kardeşim. Evet ama tabii Afra'nın bir mesafeli duruşu var Bilal abicim. E, Yani ben tabii ki takdir ediyorum Afra'yı da. Bazı yaşadığı şeylerden olabilir ama mesafeli duruyor. Fakat hani yan cebime mi koy nasıl derlerdi ya Bilal Evet, abi öyle miydi? istemem yan cebime koy. Heh, evet aynen öyle. Yani her an her şey olabilir gibi görünüyor. Lütfiye İkisi Hanım de ne diyor? yani ikisi de yapamıyor. Bilal abi büyük bir aşk. Ayrılıyorlar ama yapamıyorlar. Onur Akay neler söylüyor? İkisi de Aman aman star, aman aman aman. şöhret. Lütfiye Hanım. Lütfiye Hanım ne diyor peki? Lütfiye Hanım ne cevap vermiş Mert Ramazan'a? Onur biliyor. Barışsın istiyor. Afra'ya tabii Afra'nın kendi bileceği bir şey. Afra bilemez, o daha bebek. Afra daha küçük bir kız çocuğu. Bilemez. Onur Akay'a danışsın. Lütfiye Hanım'ın fikrini dinlesin, düşüncesini. Ben uzun süredir konuşmuyorum. Bir rahatsızlığımda bir geçmiş olsun mesajı yazılı olarak konuştuk. Uzun Evet. süredir konuşmadım. Evet. Ya Lütfiye Hanım'la konuşuyorum da. bu çok güzel bir haber. Çok insanın yüreğini ferahlandıran, onun hayranlarının yüreğine su serptin. Çok güzel bir haber. Barıştırın beni diye. Bülent Ersoy'u yazmışlar Bilal abicim. Hani araya sokmak Evet, istedi. Evet ben söylemiştim. evet. Bülent Hanım da çok seviyor Afra ile Mert'i. Bülent Hanım'a söyledim ama çok yoğunluktan yani pek şey yapamadı. Ha, barıştırın diye. Anladım. Ama Evet söyledim ben. Mert'in bu istekte, bu arzuda olması eninde sonunda Afra'yı da yumuşatacaktır yani. Tabii. Hatta Bilal abicim seni aradım ya ben hakkını helal et hapse giriyorum diye. Evet, evet. Telefonu kapattım Bülent Ersoy'u aradım. Ha, Bülent ablacığım durum böyle dedim. O da bana şöyle dedi. Eksozyum ben 2 kere girdim sen de gir ikinciye dedi. sen de gir dedi. Hay Allah ya. Öyle konuştuk. Evet, Ondan da helallik aldım. Çünkü çok seviyorum Bülent Hanım'ı. Çok değerli. Bana çok da. her şeyin doğrusunu anlatıyor. Çok farklı biri.
Bülent Ersoy da seni çok seviyor. Bülent Ersoy da Evet. e, yani seni defalarca arayıp seninle konuştuğunu, sohbet ettiğini, hatta Tabii tabii sabahlara kadar. Evet. Leo'yla bile sohbet ettiğini, köpeğinle Evet. uyuduğunu. Leon'un sesine evet. Şimdi aşağıda Leo. Burada olsaydı. Bir de Bilal abicim e, Mert Ramazan Demir'e de hep şey der. Her konuşmamızda sorar. Beyaz çoraplı çocuk nasıl evladım der bana. O beyaz çorap nereden geliyor? Beyaz çorap mı giymişti dizide? Bir kere beyaz çorap giymişti, evet. Evet. Ama Belki de o gençler hiç giyiyor. yakıştıramam ben beyaz çorap diyor mu ona yakıştırdım diyor. Yani rahmetli Zeki Müren de bana derdi. Hangi renk pantolon giyersen derdi. O izlerdi benim televizyonda da. O renk çorap giyeceksin. Asla Tabii. kahverengiden hep uzak duracaksın derdi. Pantolonda, cekette, çorapta, kravatta. Kahverengi Tabii kullanma kahverengi televizyonda hiç olmaz Bilal abicim. Evet, evet. Bir de derdi renkleri uyuşturamazsan pantolonla çorabını baktın uyuşmuyor. Çorabı siyah seç. Siyah her türlü diğer rengi Tabii. kapatır, uyar. Diğer renge uyar. Siyah seç derdi. Asla derdi beyaz çorap giyme bile. Zaten giymezdim de. Ama şimdiki gençler giyiyor ya. Bak Mert Evet, Ramazan. spor ayakkabıyla beyaz çorap olabilir. Evet. Eskiden tabii böyle kısa çoraplar yoktu, uzundu. O olabilir yani. Spor ayakkabıyla olabilir ama Bilal abicim değil mi? Spor ayakkabıyla olur. Evet. Hele şortla falan da çok güzel Tabii. duruyor. Peki. Sevgili olarak Evet. Ve Bilal abicim bizde Zeki Müren'le ilgili Zeki Müren'in son 19 yılında yanında olan Gökçen'in Çakmak'la bir çekim yaptık. Orada gazetecilerden konu açıldı. evet. Zeki Müren gazetecilere işte yani hep böyle yazdıkları şeylerden dolayı mesafeli olduğunu, sorunlar yaşadığını. Peki hiç mi yoktu sevdiği gazeteci dedim. Tek sizin canlı yayın yaptığınız Bilal Özcan'ı seviyordu dedi. Ne Ha, kadar gururlandım vallahi. Ne can, güzel bir şey. canım benim. Çok teşekkür ederim Göksel'in kardeşimize de. Sana da çok teşekkür ederim. Eksik olma. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. Zeki Müren'in bir de bana bir vasiyeti vardı. Beni derdi hep ismimi an derdi. Tabii. Yani vesile olduğu zaman derdi hep benden söz et derdi. Benim ismimi an derdi. İşte, işte Eee Bilal abicim diyorlar ya ölünün arkasından konuşulmaz diye konuşmayalım. Anmak kadar güzel bir şey var mı? tabii, tabii, değil mi? Yani ki o Türkiye'nin Tabii. kendi janrında, kendi yaptığı işte en başarılı sanatçısıydı Türkiye'nin. Aynen. Çok Çok değerli bir çok büyük bir çok büyük bir ses. gelmiş geçmiş. Tabii, tabii, tabii. O yüzden yani Öyle bir tını yok. Bir de Mert Ramazan Demir'in bu samimi çabalarına Afra Saraçoğlu karşılık verecek mi? verecek mi acaba? Yoksa sayfa kapandı mı Bilal abicim? Bunu da zaman gösterecek. İnşallah bir başka canlı yayınımızda sayfa açıldı demek kısmet olsun diyeyim son olarak. Yani inşallah, inşallah. Onur Akay o zaman şimdiden sözleşelim. Cumartesi, değil mi? Bir dahaki Tabii yayın. cumartesi ve pazartesi Normal. yayınlarımıza devam ediyoruz. Biri beni hapse attırmazsa. Lütfen uslu dur. Lütfen uslu dur. Uslu dur. Kimseyle uğraşma. Bir daha Ben ceza. çok ıslıyım aslında. Bu iki sefer Islıyım da. şu son bir haftada 2 kere cezaevi kapısından döndün. Değil mi? 2 kere. Hani gittin hatta bir tanesine gittin. Değil mi? Döndüm. Birisine gittin. Yok İki dediler. kere yoğun bakımdan çıktım. Ay 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 ay. Sesine gitti. Biri aradı yine. Ay Evet. ay ay. Peki canım benim seni öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ Ben ol. de çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, selamlar. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Sağ ol. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi sevgili Onur Akay'la güzel bir yayın gerçekleştirdik. Onur Akay çok keyif aldığım bir arkadaşım her bakımdan. Kalitesi, bilgi birikimi, müzik bilgisi, insanlara verdiği değer, hayvanlara verdiği değer
ve olaylara bakışı, değerlendirişi, anlatışı ve araştırmacı kişiliği yapısı asla tembel değil, asla araştırmaktan çekinmeyen bir insan ve sizler de onu zaten tüm bu söylediğim özelliklerinden dolayı çok seviyorsunuz. Onur Akay'dan bir müjde geldi. Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nun annesini aradığını ve defalarca bunu yaptığını, barışmak istediğini söylediğini ilk kez burada açıkladı Onur Akay. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz, izlediğiniz için. Sevgiler.